RD Ekran'a tekrar hoş geldiniz. Bugün heyecan verici, güzel sesli, değerli tiyatro oyuncusu, dublajcı, eski dostum Metin Belgin'le birlikteyiz. Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bomba gibiyim. Beni davet ettiğin için çok mutlu oldum. Onun için herhalde güzel bir söyleşi yaparız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için şeref verdin. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Değer kattın. Şimdi Metin abi, senle az evvel sohbet ediyorduk kahve içerken. Ben bir sürçülisan eyledim. Sen de beni düzelttin. Dedim ki dublaj sanatçısı diye anons etsem mi seni dedim. Dur bir dakika, orada bir söyleyeceğim var dedin. Nedir abi bu? Sanat mı zanat mı bu iş? Bence Nur Subaşı'nın deyimiyle dublaj bir zanaattır. 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 Doğru söylüyor çünkü şöyle bir şey var. Dublaj sanatçısı ya da seslendirme sanatçısı diye bir yafta yapıştırdılar bize. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Özellikle de yabancı film dublajlarında ya da fark etmez dizi filmlerde de aynı şey olabilir. Oyuncu üzerinden kurulduğu için bu olay. Yani sen bir Amerikalı oyuncuyu Türkçe olarak söylüyorsun. Senin orada katacağın bir şey yok. Tam tersine katman gereken şey şu, onu abartıp kabartmaya biz meyilliyiz. Yani Doğru. millet olarak da böyleyiz. Doğru. Ben Clint Eastwood'un sesini hep yıllarca dublajda izlemiştim sinemalarda ve şunu görüyordum, abinin nasıl Davudi bir sesi varmış diye. Meğer vantrolog gibi içinden konuşan bir abiymiş. Orijinal sesini duyunca anladım ben Evet, bunu. değil mi? Marlon Brando'nun sesi de öyledir. Çok özel bir ses değil ama bizde biraz böyle o Darül Bedai geleneğinden gelen abartılı ses tonlamaları ya da böyle bir üstüne basarak konuşmayı biz kulağımızda hep böyle algıladık ve o insanların oyunlarını bozan bir seslendirme oluyor bence. Yani orada oyuncuya bakıp ne oynuyorsa onun en doğru sesini Türkçeleştirmek gerekiyor diye düşündüğüm için bunun bir sanat değil, ince işçilikle işlenmiş bir ustalık olduğunu düşünüyorum. Adım adım gelişen bir ustalık mı Bir diyorsun? zanaat diyorum yani. O yüzden de sanat başka bir kavram. Evet, belki o bahsettiğin Karıştırmayalım. şey hani tiyatro kökenli olmalarından da kaynaklanıyor. Yani çoğunluğu, değil mi, dublajcıların tiyatrodan gelme. Elbette. İşte oyuncular, tiyatroda da herhalde öyle bir şey var. Ben de hani tiyatro oyuncusuyla sinema oyuncusu arasındaki artık tabii o alanlar, kalın çizgiler azaldı günümüzde. Evet. Ama hani bir önceki kuşak için söyleyelim. Tiyatroda sesini böyle mikrofonsuz duyurma gayretiyle mi alakalı bu? Yani sinemada nasıl olsa bum var, işte yaka var, bağırmana gerek yok. O duyguyu içinden hissettirmen gerekiyorsa, sakinlikle olsun demen gerekiyorsa diyorsun sinemada. Ama tiyatroda belki olsun deyince duymuyor olabilir arka sıradaki. Doğru. Değil mi? Sen aynı zamanda tiyatro yönetmenisin. Bunun kaynağı bu mudur? Yani sesi duyurma mıdır yoksa duyguyu biraz daha titreştirerek geçirme midir? Nedir bunun sebebi? Şimdi bunun sebebi şöyle bence. Demin senin sözünü ettiğin şey çok doğru. Biraz Darül Bedai geleneğinden gelen ve o zamanki yapıya baktığımız zaman da büyük salonlarda çok kalabalık seyircilere oynanan oyunlarda bize de hocalarımız jestlerimizi, mimiklerimizi daha büyük en arka sıradaki seyirciye göster. O da duysun diye gözler açılarak işte jestler daha böyle kalın, büyük yapılarak falan öyle ulaştırmaya çalışıyorduk. Tabii bu 1950'lerin yapısındaki yapısı, bence evet. öyle bir yapıydı. Dünyada da baktığımız zaman o zaman da büyük oyunculuklar var. Doğru. Yani sinemada galiba İtalyan yeni gerçekçilerinden sonra işler başka türlü sokağa dökülüyor ve normal insanlar görmeye başlıyoruz. Çünkü starlar var o zaman karşımızda. Türkiye'de de bunun karşılığı şöyle galiba. Muhsin Ertuğrul sinemasında tabii ki yine o Darül Bedai'den aktörlerin oynadığı büyük yapımlar ve büyük aktörlükler sergileniyor. Fakat daha sonra Muhsin Ertuğrul sineması yıkıldıktan sonra o geçiş sürecinde aslında sessizliğe bürünüyor bizim sinemamız maalesef. Çünkü Muhsin Ertuğrul sesli çekiyordu filmlerini. Sonra bunlar işte o Ses dergisinin kapak yıldızlarından yıldız yarattıkları için, hiçbir eğitimden de geçirmedikleri için bir anda o sessiz oyunculara yine Darül Bedai'den
kovulan, yani sinemadan kovulan aktörleri ya da aktrisleri getirip o sesleri onlara yamamışlar. Böylece yani aktörlüğün önüne geçen bir sesle alakalı bizim toplumdaki meselemiz. Çünkü bu radyo tiyatrosu geleneğinde de vardır. Ben çocukken çok dinlerdim. Radyo piyesi hatta. Piyesler var, işte arkası yarınlar var, hepsi var. Biz sesle bütünleşerek bir şey olduk. Biz de bütün batıdaki ya da bizdeki oyuncuların hepsini iyice böyle baskın sesler olsun, onlar oynatsın diye. Ben şunu çok yaşadım mesela. Türk sinemasında da yaşadım. Ondan sonra da bıraktım bu işi. Gidiyorsun diyor ki ya ben bu oduncuyu adam edemedim diyor yönetmen. Sen şimdi burada kükre, bağır. Ama öyle bir mimik yok yüzünde oyuncunun. Sen diyor yap diyor, onu bir şekilde biz yuttururuz seyirci diyor. Hep bizdeki mantık bunun üzerine geliştiği için sesin ön planda olduğu bir seslendirme İşitsel maalesef. bir toplum muyuz biz? İşitsel bir toplumuz, evet doğru söylüyorsun. Değil mi? Görsellik sonra geldi bizde. Radyo reklamını bir severim ben. Yani reklam yazarlarının bir kısmının kalbinde, gönlünde bir yeri olduğunu da düşünüyorum radyo reklamcılığının. Sebebi nedir diye düşündüm. Bir söyleşimizde de biraz sohbetini yapmıştık. Sanki biraz daha özgür oluyor reklam yazarı. Yani işte yönetmen yok, ne bileyim tasarımcı yok, o yok, bu yok. Sesle bir dünya yaratıyorsun. Yani işte ne bileyim sene 2200 Mardin dediğinde bir duyguya götürüyorsun. Yani bir duruma götürüyorsun karşındaki insanları. Artık oradaki ses efektleriyle şununla bununla tamam 2200 Mardin burası falan diye bir dünya yaratıyorsun. Prodüksiyon da ucuz yani. Tabii prodüksiyon da ucuz. İstediğin yere gidebiliyorsun. Şimdi neyse orada işte radyoya özgü reklamların daha fazla artması gerektiğiyle ilgili falan konuşmuştuk. Uzun zamandır dublaj yapan bir sanatçısın. Bir dublajcının radyo spotuna ya da radyo reklamına katkısının ne düzeyde olabileceğini düşünüyorsun? Yani mesela özellikle buradan izleyen varsa Junior yazar arkadaşlarımız, özellikle Junior'lık döneminde biz biraz dublajlardan korkarız. Hele bir de onlar senior böyle senin gibi işte ismi olan, yıllardır bu işi yapan, abi bir de şöyle okuyabilir miyiz falan diye bir maruzatım olacaktı. Affedersiniz bir telefon açabilir miyim falan gibi. Yani oraya girmeye çekinirsin. Öyle vurgulanmaz o. Katildir o falan diye hani azarı işitir çıkarsın çünkü yani. Ah Çağlar'cığım sen çok eskilerden söz ediyorsun şimdi. Öyle bir şey kalmadı biliyor musun? Kalmadı mı? Hayır maalesef ben şeylere rastlıyorum şu anda. Junior'lar bile gelip tonlama vermeye kalkabiliyor. Oluyor mu? Maalesef artık o senin dediğin aşamalar ortadan kalktı. Direkt pataküte giriyoruz birbirimize. Ya oluyor ya olmuyor. O hale geldik. Özgüven fazla diyorsun. Biraz fazla galiba. Şöyle söyleyeyim ama bu radyo olayını açtığın çok iyi oldu. Ben belki seninle de aynı şeyi yapmışızdır. Bir filmin dublajını yaptıktan sonra onda çok fazla yorulmaktan yana değilimdir dublaj yaparken. Araya mutlaka radyonun alınmasını isterim. Çünkü içeride uzun zaman geçireceksem benim de enerjim düşüyor tabii ki doğal olarak. Radyoda da eğer aynı sözleri tekrarlıyorsak bile onların daha başka tonda yapılmasından yanayım. Doğru. Çünkü görsellik yok artık işitselliğin üzerine gittiğimize göre. Yabancılaşma diye bir kavram var değil mi dublaj sırasında? Evet var maalesef var. Aynı ifadeyi 36 kere okuyorsun. Bir de o işte payoff, pack shot neyse son lafsa. Yandın. Ondan sonra değil mi? Yandın. Orada Mesela yandın. en çok okuduğun şey neydi? Slogan ya da Şöyle cümle, söyleyeyim. marka. Yıllar öncesinden bir tane aklıma geldi şu anda. Birçok vardır ama bir tanesi geldi aklıma. Diyor. Şimdi dedim ki ben stüdyoya girdiğim zaman sesçiyle eğer Bu anlaşıyorsam muydu sürekli replik? iş yaptım. Diyor muydu? Bu kadar mı diyordun? Evet diyor. Diyor'yu vurgula. Diyor bir süre sonra dediler ki içinde iyi var. Ben de yabancılaştım. Dedim ki diyor. Eyvah. İyi yok. İyi yok. D, Y, O diyor. Diyorsun ama diyor çıkıyor ağzından. Bir süre sonra herkes yabancılaştı. Dedim ki çıkalım dışarı. Bir çay kahve içelim. Evet çünkü hepimiz aynı şeyde ben de söylerken diyor demeye başladım. Y'yi söyleyemiyorum. Diyor gibi o çıkmaya başlıyor. Yani kafalar karışıyor orada. Bence en doğru şey şöyle oluyor. Ben girdiğim zaman stüdyoya
Akvaryumun arkasında isterim herkesi. Yanıma gelsin istemem. Çünkü Yanına gelen de mi var abi? var tabii. Ben hayatımda Sen nasıl gitmedim. gitmedin? Sen gitmemiş Ben olabilirsin. hayatımda gitmedim Ama ve- ustalarından bir tanesi geldi yıllar önce benim yanıma. Öyle mi? Tabii konuk etmişsin Ali Taran. Ha. Ali Taran Ali abi içeri mi girdi? içeri girmez mi? Sızdı diyorsun içeri. İçeri sızmanın ötesinde yani. Ben mikrofonda ayakta okumayı severim. Asla oturmam çünkü ona göre tabii, nefesimi, beden diyaframımı dilini ayarlayacağım falan. Ali Taran geldi, diz çöktü mikrofonun önünde. Eyvah diyorum ne Sana yapacak diye beklerken. aşkını ilan edecek herhalde. Öyle sanırken elleriyle tonlamalar vermeye başlayınca dedim ki ben huylu bir adamım, kusura bakmayın. Lütfen dedim siz kendi bölümünüze geçin ve oradan bana ne istiyorsanız yönlendirin. Çok sinirlendi tabii buna. Ondan sonra geçip oradan R'nin kuyruğunu titret diye bağırmaya başladı. Ben yıllardır hala R'leri söylerken kuyruğu titriyor mu titremiyor mu diye hep böyle bir Ali Taran aklıma gelir. Sevgili anarım. O zaman peki yani Ali Taran mıydı yoksa Toy muydu yani? Hayır olur mu? Bayağı Ali Taran Taran dediniz ya, 1995'lerden bahsediyorum. Sanıyorum o yıllarda Yapı Kredi'nin uzun metraj gibi sanki böyle 3,5-4 dakikayı Pardon hikayeleri alan reklamlarını hatırlıyorum. Hatta Sinefekt'i kapatmıştı o zaman. 450 kutu negatif çekiliyordu. Onu da hatırlıyorum yani. Ali Tara'yla mı çekiyordu? Galiba birlikte çekiyorlardı. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben Taran önce benden nefret etti. Sonra bir süre sonra tekrar beni çağırdı. Bir hafta denedim. Şununla konuşturdum, bununla konuşturdum. Ama yine seninle alacağım dedi. Dedim ki yapma abi yapma yani ben yapamıyorum. Yine çıkacaksın. Yine bir şey yapacaksın. Korkuyorum. R'ler titreyecek, onlar olacak falan derken sonunda artık dedim ki ya yapma yok ben seninle çalışmak istemiyorum. Sen git başkasıyla çalış dedim. 2 gün sonra Ses Casting'deki hanım aradı beni dedi ki Ali Taran'ın bir dublajı. Hayır ben Ali Taran'la çalışmak istemiyorum deyince bu Ali Tara dedi. O da çok erken öldü Evet, Allah rahmetli. rahmet eylesin. Çok Çok özel başarılı bir bir insandı. yönetmendi. Ben de ona gittim 3,5 saat işte 2 gün önce boğuşmuşum. Gittim. Biz böyle bir tane aldık. Ben bir prova yaptım. Bir kayıt alalım mı dedim. Bir prova kayıt yaptık. Çok teşekkür ederim dedi. Hayır olmaz dedim. Bu sefer de ben Olmaz. bırakmıyorum. Ben bırakmıyorum. 2 gün önce ben kanter içinde kalmışım. 2,5 saat uğraşmışım. O zaman dedim ki biraz daha yapayım. Hayır dedi ben alacağımı aldım. Benim için bitmiştir. Teşekkür ederim. İyi günler. Düşünüyorum ajansı, kreatifi en memnun eden dublajcı nasıldır diye. Bir kere tabii ki sen onun sesini, tonlamasını, okumasını beğendiğin için o kişiyle Mutlaka. çalışmak istiyorsun. Mutlaka. Ona bir alan tanıman lazım. Bu gerçek yani %100. Fakat bazen şöyle oluyor. Biz ses seçerken ses kastı ajanslarının artık siteleri, eskiden CD gönderirlerdi bize. Ondan evvel başka şeyler gönderirlerdi falan filan. Artık sitede her şey var. En fazla link atıyorlar yani şu kişi olur diye. Şimdi dinlediğin örnek senin yapmak istediğinle örtüşmeyebiliyor. Yani promosyon okumuş bir tane. Sesi gayet ince çıkıyor, tamam mı? Bir tane işte atıyorum filanca bankası okumuş. İşte acayip böyle bilmem ne çıkıyor falan. Senin daha ara tonda bir şeye ihtiyacın var. Yapmak istediğin hikaye ya da diyaloglu bir şey yapmak istiyorsun. Oradaki o showreel'ine diyalogluyu koymamış. Şimdi sen onu seçerken o kişiyle uzun zaman bizim seninle çalıştığımız gibi uzun zamandır çalışmıyorsan, yeni bir ses kastıysa, tanımıyorsan, ilk defa çalışıyorsan şüpheyle geliyorsun zaten. Yani acaba olacak mı, olmayacak mı? Eyvah. İstediğin En konu korkuncu o. çıkarabilecek mi filan diye. Ben hep dublaja hiç başlamadan evvel brief verme taraftarıyım. Tabii ki çok önemli. Ve öyküyü anlatırım. Yani derim ki bakın biz böyle bir brief vardı, böyle bir ürünümüz var. Bir de çok uzun anlatınca sıkılıyorlar. Kısa anlatacaksın. Yani Doğru. buradan genç arkadaşlara da söyleyeyim. Yani işte sene 1894. İşte kuru kahveci Mehmet Efendi Diye evet tarihçisinden ilk gireceğiz. kahvesini öğüttüğünde diye başlama yani, tamam mı? Biz bunu çifte kavrulmuş bilmem ne için yapıyoruz. Amacımız şu filan de bayramda yayınlayacağız de falan filan. Neyse o brief'i verip ondan sonra da o kişiye biraz prova yapma imkanı, birkaç deneme atışı yapma imkanı tanıdıktan sonra yavaş yavaş ısıta gerekiyorsa. Doğru. Değil mi? Tabii. Yani çünkü bazen motorda soğuk olabiliyor herhalde. Sonuca ulaşmak herhalde gerekiyor diye bir de düşünüyorum. süreleri var. Ben sana şeyi söyleyeyim. Ben en verimli, en çabuk ısındığım ve performansımı en iyi sergilediğim
reklam seslendirmeleri sabah saat 11 ile Bravo. saat 2 arası falandır. Yani hatta yemek öncesidir. Eğer saat 5'ten sonra beni çağırıyorlarsa ben nasıl bir acı çekiyorum reklam dublajına giderken anlatamam sana. Çünkü benim bütün gün boyunca performansım düşmüş. Beden ve ses yoruluyor. Orada başka bir şey yapmam lazım. Ha bazen şöyle bir şey oluyor. Çok erken dublaja çağırıyorlar. Stüdyodan dolayı saat 9.30. Diyorum ki 9.30 olmaz. Bakın 1 saate ihtiyacım var. Benim 6.30'da kalkmam lazım o zaman. Sesimin açılma süreci var. Doğru. Bu süreci biz burada oturacağız, çayla kahveyle geçireceğiz. Sen stüdyoya fazla kira ödemek zorunda kalacaksın. Gel şunu 11'de beni çağır. Ben ona göre zaten kendimi ayarlayacağım. Geldiğim zaman da çok kirli bir ses istiyorsan benden 9.30'da çağır abi. Doğru. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü bazen gerçekten ısrarla ya da bilgisizlikle ya da tecrübe eksikliğiyle sabah 9'da dublaj konulabiliyor. O biraz da stüdyoların yoğunluğundan kaynaklanıyor. Kesinlikle saat bulamıyorlar stüdyoda filan. Ama sabah 9'daki dublajdan hayır geldiğinde ben görmedim. Bak aynı şey. Görmedim ben yani. mutsuz oluyorum o saatte Karşımızdaki gidince. yoga üstadı falan değilse, Değil 5'te mi? güneşi selamlayarak uyanmıyorsa Ya, ki genelde dublajlar da öyle değil. Ondan Doğru. sonra bir hayır gelmiyor. Gelmiyor. Gerçekten zor bir zaman. Yani bence dublajın işte 11 gibi yapılması gerekiyor. Senin dediğin çok doğru. Şimdi ben şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Eskiden senin brieflerine alışığım, anlatıyorsun ama oradan bir şey yakalıyorum ben. Bir şey belki artı bir şey katacağım. Doğru. Olaya. Senin o anda düşünmediğin bir ton da deneyebiliriz. Ya da deriz ki ya bu çöpte olabilir. Ama bir deneyelim bakalım içinden başka bir şey çıkacak mı? Bunlar hep orada deneme yanılmayla bulacağımız şeyler. Çünkü masa başında sen tasarlarken, yazarken kendin okuyorsun, bir şey yapıyorsun ama filmle üst üste geldiği zaman bambaşka bir şey olabiliyor. Ben mutlaka müzik var mı diye sorarım. Müzik varsa Bravo. ona göre okurum. Müzik yoksa da o zaman bir dakika. Tonumuzu bulalım. Müziği bana referans olarak verin. Seçmedik. İyi de Yanlış. sen ne seçeceksin kardeşim müzik olarak? Nasıl bir ton? Ya epik bir müzik mi koyacaksın oraya? Daha böyle işte cool, romantik bir şey mi koyacaksın? Okuma değişecek. Bana referans verilmesi gerekiyor. Şimdi biz geldik buraya, şimdi arayacağız. Müziği de arayacağız, onu da Dublajdan arayacağız. sonra bakacağız. Dedim ki bakmayın kardeşim, bana en azından tamam müşteri kesinleştirmemiştir. Müziği satın alamamışsındır. Bir sürü problemle karşılaşmış olabilirsin. Ama kafanda en azından ya şuna benzer bir şey var deyip benim kulağıma onu verirsen ben o zaman doğru yolda ilerliyorum. Bununla ilgili benim müzik değişiminden dolayı bir kez daha dublaja gittiğimi ve yeniden sesi değiştirdiğimi hatırlıyorum. Tabii. Müzik değişince okuma tutmuyor çünkü. Tutmuyor, tutmaz. Yani bazen yarışır müzikle, bazen gerisinde kalır. Evet, Tutmaz evet, yani. Evet, mümkün değil. O yüzden Bir konuyu daha bence konuşalım. Bizim acemiliğimizde biz de yapmışızdır mutlaka. Genç reklam yazarı arkadaşlarımızla çalışıyoruz ama biz biraz onlara yol göstermeye gayret ediyoruz. En azından kendi ajansım için söyleyeyim. Diğer ajanslardaki şu an junior reklam yazarlarını falan da bilemiyorum açıkçası nasıl gidiyorlar dublaja. Ama bu kanalın bir de sektörel eğitim misyonu da var. Standartları iyileştirme hedefi de var. O yüzden bunları da konuşalım istiyorum. Şimdi basit bir denklem var. Metin abi 2 kelime normal koşullarda 1 saniyeye denk gelir. Okumada. Bu evrensel, çok da karışık olmayan bir kuraldır. evet. Eskiden mesela biz şey yazardık. Yine kendimden örnek vereyim ki kimse alınmasın. 96 kelimeyi yazardık. Üzerine de koyardık. 20 saniye. Sonra girerdik stüdyoya. Dublajcı bakar. Gel canım bir sen oku bakayım. 20 saniyede okunuyor mu bu derdi. Ondan sonra onu bir böyle işte motor takmış gibi okutmaya çalışırdık. Orada edit etmeye çalışırdık. Edit ettiğin her şeyde risktir. Çünkü müşteri öyle onaylamıştır. Müşteri temsilcisi karın ağrısıyla orada 8 kelime çıkardık buradan. Çünkü tutmuyor. Biz öyle yazmışız. Müşteri de der ki biz de medya satın almayı 20 saniyeye göre planlamıştık canım. Yani siz onu hesap etmediniz mi filan? 22 böyle, pazarlıkları, ha, 2 saniye 3. daha verir misiniz? İstiyorum ben. Diyorum ki pek şart sığmaz kardeşim. Doğru. Oraya. Neye göre okudun sen? Yok böyle bir şey. Aynı
olay hiç değişmemiş. Yıllar Değişmemiş geçmiş, hiç değişmemiş. Hatta şunu da söyleyeyim ben sana. Bazen böyle ilkesiz davranışlarla karşılaşıyorum. Birkaç kere başıma geldi. Sığmamış ama müşteri de medya planını ona göre yaptığı için 20 saniyede bitireceksin demiş. Sesi hızlandırmışlar. Bu ilkesizliktir. Benim sesimi kimse hızlandıramaz. Doğru. Biz orada karar veririz. Ben o hızlı tonda okurum. Sadece tabii ki sesçi gelir, nefeslerimi temizler, Boşlukları keser, onu yakınlaştırır ama onda bile bazen öyle bir şey oluyor ki kurgusal olarak sen düşünmüşsündür. Part part bir şeyler atacaktır, üst üste binecektir, kesmeleri vardır onun. Sözlü de kesme vardır. Eğer yoksa o nefes payını bana bırakmazsan izlerken diyorum ki bu korkunç, ben böyle konuşmadım bunu. Niçin bu hale getirdiniz? O zaman herkese yazık olmuyor mu? Ya bütün Kesinlikle. emekler çöpe gidiyor bence yani. Bu çok korkunç bir şey ama günümüzde çok rastlanan bir durum. Çağlar, Hala- sen eskilerden bahsediyorsun ama nerede? Ben o eskileri özlemle anıyorum şimdi. Orada en azından karşılıklı diyalog kurarak bunların çözümü için çözümler üretiliyordu. Şimdi her şey müşteri kaynaklı olduğu için, aman müşteri ne der üzerinden gidildiği için, ajanslar da çok korktukları için, eskiden biraz pasta belliydi galiba. Şimdi olaylar merdiven altına indiği için herkes korkuyor. Aman müşterimi kaybetmeyeyim, o ne istiyorsa o olsun diyor ama biraz işler çöp olmaya başladı galiba. Evet, bu bizim biraz konuştuğumuz sektörümüzün bir yarası açıkçası. Maalesef. Reklam ajansları itibar kaybetti. Çok. Yani son yıllarda ve bununla ilgili Reklamcılar Derneği'nin de bir gayreti var bildiğim kadarıyla. Biz de Reklam Yaratıcıları Derneği olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En başta karşındakini değiştiremezsen hayatta önce kendine bak diye bir laf vardır. Biz kendi evimize çeki düzen vermek istiyoruz. Kendi yetkinliklerimizi artırmak istiyoruz. Tanınırlığımızı artırmak istiyoruz. Bilirkişi pozisyonumuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Buraya da ekranda aslında onlardan birisi. Yani biz burada şu an aslında seninle bilgi üretiyoruz. Yani günümüz dünyasında bakılacaksa content deniyor. Yani içerik deniliyor ama bir taraftan da aslında bilgi üretiyoruz biz burada. Çünkü reklam dublajının nasıl olması ile ilgili ben zannetmiyorum ki, YouTube'lamadım henüz ama YouTube'a yazdığımızda çok böyle doyurucu, güncel bilgiler geleceğini sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. İstiyoruz ki hani bu sektördeki insanlar ya da bu sektöre girmek isteyen insanlar bunları izlesin, öğrensinler ve biraz daha donanımlı, biraz daha temkinli girsinler istiyorum. Şöyle yapalım İlk istersen. dublajını- İşte ben de oraya gelecektim. Anlatmak Neden? ister misin? Çünkü şimdi bak dönem, devir, her şey değişti. Geçmişe döndüğümüz zaman aslında orada da karanlık bir kuyunun içindeyiz. 80'li yıllara dönelim Evet, istersen. enteresan yıl. Benim ilk dönemim ve dijital daha Ortada yok. icat Analog edilmemiş. dünyadayız. Analog dünyanın içinde Hangi marka? siyah beyaz. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Önce çok daha sancılı bir süreç var. Öyle kolay değil bu işler. Ben yıllarca Sinefek Cem tanır sektördeki Cem herkes. Gönç. Selam söyle. Çılgın Cem diyeyim. Çılgın. Hani kibar tabiriyle. Deli yani Ha, hepimiz kibar biliyoruz tabiriyle yani. çılgın Cem. Deli olduğunu hepimiz biliyoruz. Cem beni aradı bir gün, dedi ki ya o zamanlar denetim var, TRT denetim var, tek kanal var. Siyah beyaz dönemde nasıl müzikler denetleniyorsa o zamanlar dublaj yapacak dublajcının da sesi denetleniyordu. Bir kurul tarafından. Diksiyonu, işte tonlaması, şusu busu falan. Ankara'ya özel bant o zaman. Tabii ki bantlar gönderiliyordu o kurula. Kuruldan geçtikten sonra ancak senin sesin onaylanıyordu ve pek şat konuşma mertebesine erebiliyordun falan. Bu süreçte tabii ben demo olarak gidiyorum. O zaman şimdi animeye demo deniyordu. Demo ne okumuştun hatırlıyor musun? Bütün demoları ben Senin okuyordum. müthiş bir hafızan var. Ben seni yıllardır tanırım. Arada oturup böyle Hatırlıyorum bazı şeyleri, evet işte ne bileyim. işte Yaşlanınca daha çok hatırlıyor galiba. Ama ben tiyatrodan geldiğini düşünüyorum. Yani Olabilir, evet. replik ezberleme becerisinden geldiğini düşünüyorum. Ve ezberletme yönetmenliğin de var. Doğru, olabilir. Hatırlıyor musun o Ankara'ya giden bantta nasıl bir demo? Kurula giden şeyler hiç benim elime geçmedi. Ben hiç kurulla muhatap olmadım. Dedim ki Senin işlerinden bir kolaj gibi bir şey mi oluyordu o acaba?
Sanıyorum ki onların istediği bir Tekst metni, okunuyor. bir Ha. tekst okutuluyordu. Şimdi oradan dönmek çok kötü bir şey herhalde. Ben o yüzden dedim ki ben oraya girmeyeyim. Ben demo konuşmaya devam edeyim burada. Bizimki işte bütün filmlerin müşteriye sunulacak kısmındaki o anime dediğimiz şeyin seslendirmesini yapıyordum. Sonra 3 hafta sonra, 4 hafta sonra ya da 1 ay sonra televizyonu açıyordum, bakıyordum. İşte Cüneyt Türel ya da işte o zamanlar kimler vardı? Zafer Ergin Evet. çok popülerdi. Tijen Koşar. Par, Pekcan Koşar. Onlar konuşmuşlar filmi. Ben böyle diyordum ki ah bir gün o abiler gibi konuşabilecek miyim acaba? Aradan yıllar geçti. Bu arada ben tabii piyasada da seslendirmeye devam ediyorum. Yabancı filmlerin Türkçe dublajlarını yapıyorum. Küçük küçük Evet Efendim, Sepet Efendimler giderek rollere dönüştü falan. Bir de kadın isimlerin ya Arsen Gürzap. Arsen Gürzap tabii sonraki dönemde çok iyi seslendirmecilerden bir tanesiydi. Neyse bunları yaparken bir gün Ajans Tank'ten aradılar beni. Daha şey yok böyle ses castingleri falan yok. Bir şekilde bulunuyorsun yani. Evet. Tiyatrodan oradan buradan falan. Hatta cep telefonu da yok galiba. Tabii bak Doğru. o döneme gidiyoruz. Doğru. Neyse Ajans Tek Pepsi reklamları yapıyordu. Pepsi'nin de klasik bir reklamı vardı o zaman. Benim de çok hoşuma gitmişti. Böyle motosikletle bir genç yaklaşır. Çölde bir benzin istasyonuna gelir. İşte orada Pepsi var mı diye sorar. Büyük bir ukalalıkla. Tabii onu şimdi ben nasıl heyecanlıyım. Reklamda konuşuyorsun, normal birini konuşmuyorsun. İşte Pepsi, P'ler patlamasın falan. İşte mikrofon açıları şunlar bunlar. Pepsi var mı diye sorar. Oradakiler de otururlar böyle dalga geçerler onunla. Tabii burada Coca-Cola var, yasaklanmış bizde olmadığı için. Bizde karşılaştırmalı reklam olmadığı karşılaştırmalı olmadığı için kesmişler onu. Ondan sonra bu da burada yok. 100 kilometre ileride var der adamlardan bir tanesi. O zaman ben benzin alayım der. Benimki motosikletine atlar gider. Evet neydi o genç... Generation Next galiba o dönemler o. Tam ilk yaptığımı öyle hatırlıyorum. Evet. Ama daha yeni neslin seçimi. Yeni neslin seçimi. O, doğru. Olabilir. Olabilir. Yani çünkü Türkçe'ye öyle çevrilmiş. Olabilir galiba. Generation Next'ti global şeyi. Yeni neslin seçimi yeni olabilir. Neslin seçimi olabilir. Ben tabii yani onu yaptığım zaman çok heyecanlandım. Dedim ki tamam ya bir gün inşallah abiler mertebesine ereceğiz. Pek şartları da konuşacağız dedim. İşte o yasaklar ortadan kalktı. Özel televizyonlar peş peşe girdikten sonra. Magic Box'lar falan. Magic Box'lar falan. Evet Cem Uzan'ın televizyonu. Magic Box demeyeli kaç yıl oldu ya? Ya çok eskiden. Şu an nereden aklıma geldi? Nereden geldiyse bir anda değil mi? Bilmiyorum ama. Ya böyle bir süreç falan. Ondan sonra zaten ben de artık yavaş yavaş konuşmaya başladım. Dublaj okuma mertebesine gelebildim diyorsun sonunda. Sonunda evet o abilerle aynı kulvarda ve onlar gibi artık yayınlanan bir ses haline geldim. Başka hangi markaların sesi oldun? Yani çünkü bu eskiden bir de öyle bir şey vardı. Yani bir markanın bir sesi. Tabii olur. mutlaka öyleydi. İşte şimdi atıyorum bir dönem Beko'yu Günyol okurdu mesela. Tabii. Günyol tabii. Bakoğlu. Evet. İşte ne bileyim işte bir sürü markanın böyle tabii, Yapı tabii. Kredi'nin bir ara Itri'ydi galiba. Itri, Magnum'u da Itri yapıyor. Magnum'u Hala Itri, o yapıyor tabii. Koşar okurdu. Şimdi benim şöyle bir sürecim oldu. Bu artık konuşmaya başladıktan sonra, daha doğrusu voiceover mertebesine ulaştıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nin o dönemdeki promosyon filmlerini konuşmaya Gazete başladım. savaşları. Gazete savaşlarına geldik. Evet, çok enteresan bir dönemdi. Çok ilginçti ya. Onları konuşmaya başladım. Hatta Oğuzhan Tercan yapıyordu o zaman. Biz onunla sürekli birlikteydik. Hürriyet'i bir dönem konuştum ben. Sonra Milliyet bana geldi. Ama artık tam savaşın en kızgın olduğu dönemden bahsediyorum. Basında Güven'i sen mi okuyordun abi? Milliyet. Basında Güven. Galiba. Yok, o daha... Yok, o biraz daha eski. Daha mı eski? O biraz eski. Senin sesine yakın hissettim basında güvende dedim ya. Galiba bak. Bence dedin sen. Olabilir. Olabilir çünkü şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ajanstan arkadaşlar beni arıyordu. Bak çok acayip bir süreçten bahsediyorum. Bu saat 9.30 akşam 21.30
toplantıya giriyoruz. Hazır ol. Merkez Bankası Para Kurulu gibi. Sabaha karşı toplanıyorsunuz. 3.30'da dublaja çağıracağız seni. Savaş işte orada başlıyor. Tabii, Çünkü tabii. Milliyet şimdi atıyorum o gece bisiklet mi versin? Sabah ne veriyor? Televizyon Tencere mu mi versin? veriyor? Tencere mi versin? Tava mı versin? Bunlar hatta şöyle stüdyoların içine ajanlar sokup haber çalmalara kadar gidildiği Ne için veriyormuş? ne veriyormuş? Biz de onun daha büyüğünü vereceğiz. 37 ise 51 ekran vereceğiz. Doğru ya, televizyon veriyorlardı ya. Müthiş bir şeydi. Müthiş bir şey abi Tüplü ve televizyon, renkli televizyon. olay işte o tartışmalar sonucunda düşünsene masaüstü hazırlanıyor hemen zaten iş kolay. Hemen bir saat içinde çekimler yapılıyor. Gece saat 3.30'da ben dublaja gidiyorum. İmaja o zaman Melodica'nın şu andaki yeri imaj stüdyolarıydı. Evet, Levent'teki villa. Levent'teki villa. Ben oraya gidiyorum. Nail Yılmaz orada. Biz işte hemen alelacele yapıyoruz dublajı. Tencereler, tavalar, işte ansiklopediler, şunlar bunlar hepsini yaparak uzun bir dönem yaşadım gazete promosyonlarında. Daha sonra en keyif aldığım bir gazetem daha oldu, Yeni Yüzyıl. Yeni Yüzyıl çıkmadan önce Güzel gazeteydi ya. güzel gazeteydi. Yani şöyle ilk dönemlerinde güzel gazeteydi. güzel Ben de gazeteydi. alırdım, okurdum. Hatta şimdi ajansı hatırlamıyorum teaserlarını kim yaptı ama ilk Yeni Yüzyıl'ın teaserlarını bana okuttular. Benim için çok güzel bir şeydi o. Evet. Şimdi ajansı düşündüm de ben de şu an hatırlayamadım. Yani şu anda aklımdan çıkmış o. Bu kadar da hafıza olabilir ne mi yapayım bilemiyorum yani. Neyse Yeni Yüzyıl güzel bir şeydi. Hatta şöyle bir süre sonra gazete diğer gazeteler gibi promosyon gazetelerine dönüştü. Ondan sonra beni kopardılar. Cahit Çayar'ı aldılar benim yerime. Çünkü artık gazetenin şeyi de değişmişti. Formatı da çizgisi de her şey değişmişti. Onun ötesinde uzun süreli yaptığım işleri geçmişte çok yaptım. Onlardan çok net aklımda kalan yok ama uzun bir dönem gene Mediamarkt okudum. Bir dönem Vodafone'a girdim çıktım. BİM. Ondan sonra BİM o yeni son dönemde yaptığım bütün ürünleriyle ilgili böyle bir sanıyorum 15'ten fazla bir şey vardı. O hala dönmeye devam ediyor. Son dönemde bir Ford Trucks işin var galiba. Ford Trucks işini Güzel, yaptım. uzunca bir O film. güzel bir filmdi. O tür kurumsal şeyleri çok seviyorum. Onlardan çok yaptım. Başka aklıma gelen ne var? En önemlisini unuttun ya. UIP. Doğru söylüyorsun ya. Ben de böyle bir 6 ay falan çalışmıştım UIP'ye. Öyle mi? Evet. Hatta unutmuyorum. Yani çok da böyle bir reklam yaratıcısının acayip işler yapabileceği bir müşteri değil yani. Doğru. Evet. Yurt dışından bir Doğru. film geliyor. Yani senin yapabileceğin en büyük dokunuş, eğer filmin adı böyle isimli biraz karma kuruşuk bir şeyse Türkçe isim veriyorsun o filme. O Yani zamanlar öyle bir şey şimdi vardı. onu da yaptırmıyorlardı da Yasakladılar. benim zamanımda. Tabii. Şimdi öyle ya değil. orijinal ya da birebir çeviri. Evet. Tabii, doğru. Yani benim Hatırladım. zamanımda buna müsaade ediyorlardı. Doğru. Bir de şu havalıydı. Vizyona girmeden önce bir salon ayarlanıyordu. O filmi izleyebiliyordun. Çünkü doğru. izlemediğin filme ne isim yazacaksın yani gibi. Benim de isim yazdığım bir tane film var. Başka da bir şey hatırlamıyorum onunla ilgili. Bruce Almighty diye Jim Carrey'nin güzel bir filmi vardır. Ondan sonra şimdi Bruce Almighty, yani şimdi Almighty tabii İngilizce bir kelime, şey demekmiş. O zamana kadar bilmiyorduk da öğrendik yani. Her şeyi yapmaya muktedir. Yani böyle bir anlamı var. Tamam mı? Ne diyeceksin Almighty'nin. buna? Ve Tanrı işte bunun karşısına geliyor. Tanrı'yla ahbaplıkları var falan filan. Şimdi ne diyeceğim buna? Biz o zaman aman Tanrım diye çevirmiştik. Çok da yaratıcı bir şey Çok değil ama. değil ama çok popüler olmuştu. Aman Tanrım. İdare ederdi hatırlıyorum. yani o yıllarda. Hatırlıyorum. Aman Tanrım dedik. Aman o Tanrım. öyle yayınlandı falan filan. Evet. Senin mesela tanıyor artık tabii bütün müşterilerimiz filan ama işte diyoruz ki mesela Metin Belgin'le bunu almak istiyoruz. Bir hatırlatır mısınız? Bir kuble mırıldanın filan. Ben böyle çıkıyorum, diyorum ki çok yakında. Sinemalarda. Evet ya. Bize bir yapsana abi şu Yaparım çok bak yakında. şeyden başlayayım istersen. 94 yılı Team
reklam o zaman yapıyordu UIP'nin işlerini. Zaten yapılan ama şöyle galiba artık çok fazla müdahale yok. Yönetmenler de çok karıştıkları için olaya biz birebir Türkçesini hatta dinleyip de işte ben ilk defa adamın adını orada keşfettim. Don LaFontaine diye bir abi var ki bütün filmleri LaFontaine konuşuyor yani. Böyle bir abi. Meşhur abi yakın zamanda öldü diye hatırlıyorum ben. Şöyle yani animasyon filminde de aynı tonla konuşuyor. Hepsinde aynı tonla konuşuyor falan. Biz tabii onları ayırıyoruz ama ben hep abiyi dinledim kulaklıktan. Çünkü o biraz daha böyle hamasi bir şekilde Star Wars mesela işte Son Jedi çok yakında demiyorduk biz tarih veriyorduk ama Son Jedi sinemalarda. Neyse 94'te Muhittin Uzal vardı. Onunla tanıştım ben. Sonra da arkadaş olduk. Bir de şöyle bir şey rica edeyim sana. RYD ekran. Çok yakında YouTube'da. RYD ekran. Çok yakında YouTube'da. RYD ekran. Çok yakında sinemalarda. Pardon, YouTube kanalında. Bravo, bravo. Bravo. Oldu, ben bunu kullanırım abi. Sinemalarda, pardon, YouTube kanalında. Güzel oldu bu. Evet abi, işte o Muhittin'le biz bir başladık. Filmi de hatırlıyorum, Forrest Gump. İlk film, gittim, yaptık onu, evet. Ondan sonra dediler ki işte bundan sonra UIP'nin bütün filmlerinde, daha doğrusu şöyle, televizyonda yayınlanacak bütün filmlerinde Türkçe sesi sen olacaksın. Voice over sensin dediler. Ne güzel dedim. Hani bu bir yıl mı sürer dedim, 2 yıl mı sürer, 3 mü 5 mi derken yıllar geçti. 25 yıldır. Wow. Hala konuşmaya devam ediyorum. Yani Don abinin şeyini devam ediyorum galiba. Egale ettim. O biraz ona etmemiş olabilirim. O daha uzun yıllar konuştu. Böyle Hair müzikali gibisin yani. Maşallah. Onlar da hani Broadway'den değil mi? O neydi West End'den falan bir giriyorlar. 30 yıl oynadık. Tabii. 1500 gösterim yaptık falan böyle söylerler ya hani rekor rakamlar. Ama çok o yaptığım iş tabii çok alıştım ben ona. Yaptıkça da hangi filmi artık ne gözüm kapalı yapmaya başladım falan. O sayede birçok reklam filmini de ben bu fragmanlar sayesinde konuştum. Çünkü diyorlar ki bize fragman sesi gerekiyor, işte onun gibi bir tonlamayla girin falan. Öyle birçok film yaptım. Fragman sesi denildiğinde Metin Belgin tabii ki öyle ilk bir şey akla gelen galiba oldu, evet. İsim oluyor, doğrudur. Başka da var mutlaka bir sürü arkadaşımız ama UIP'de ben kesintisiz 25 yıl, yani arada 1 ya da 2 film vardır benim kaçırdığım. Yüzlerce filmin içinde öyle bir süreç yaşandı yani. Peki abi sadece bu TRT'nin kurulları değil. Böyle inceleyip sık dokuyan birileri daha var. Özellikle yurt dışından. Clint Eastwood. Kendi sesini okuyacak kişi olarak seni seçmiş. Ya çılgın bir adam bu gerçekten. Nasıl oldu o hikaye? O zaman dedim ki bu nasıl bir abi? Clint abi sana ne Türkiye'deki Türkçe konuşan dublajından sana ne? Sen konuşmuşsun zaten. Her ülkeyi mi denetliyorsun? Karizması her yerde aynı olsun istiyor. Aynı olsun istiyor. İşte ben söyleşinin başında da söylemiştim ya, onun sesini böyle Davudi konuşan bir adam falan sanıyordum. Abi içine konuşan antropolog bir ses. Nasıl konuşuyordun Clint Eastwood'u? Yani nasıl bir tonla? Ben şöyle bir şey buldum. Önce izledim. Hatta dediler ki bana ya 3 ses gönderilecek. Şeyde öyle birini gönderin bakacağım tabii falan demiyor. Alternatifli. 3 ses gönderilecek. Dediler ki işte kısa bir filmden bir bölüm seçilmiş. Herkes aynı şeyi konuşacak. Sen de bunlardan birini konuşacaksın. Ben gittim, baktım. Dedim ki abiyi taklit etmeyeyim ama onun tonuna yakın, hiç de dışarı çıkarmadan o geriye çekmiş haliyle, cool haliyle bir dublaj yaptım. Ki aramızda çok yaş farkı var. Ona rağmen diğer sesler kimlerdi bilmiyorum, bana hiç söylenmedi. Beni seçmiş. Ve ondan sonraki birkaç filmde de denetledi, tekrar istedi. Hatta unutmuyorum 95'ti galiba. Beyaz Avcı Kara Yürek diye bir film. Beyaz Avcı Kara Yürek filminde filmin tamamının dublajını istedi.
Nasıl yapıyorsunuz Türkiye'de diye. Böyle bir denetçi abiydi. Bir titiz yönetmen daha, tabii ki hepimizin hayran olduğu Kubrick'ten bahsedeceğim. Stanley Kubrick. Ya o da... O da mı seni seçti? Şöyle, Nasıl oldu onunki ilginç. Bunlar gerçekten takıntılı, işte obsesif yönetmenler, oyuncular, adamlar. Full Metal Jacket filminde fragman televizyonda yayınlanacak. Gittim, dediler ki şu anda yalnız şöyle bir şey var. Değiştirebiliriz. Sizin sesinizi göndereceğiz. Siz yapıyorsunuz UIP'yi. Eğer kabul ederse yayınlanacak. Kim dedim yani, işte Kubrick dinleyecek. Dedim ki feda olsun abi, dinlesin, ister beğensin ister beğenmesin, en azından benim Sen sesimi önce bir dinleyecek. yükseldin. Kim dinleyecek ya beni? Kim karar Yani değil mi? Önce insan müdürüm gelsin, müdürüm. yani derken bir anda deyince Kubrick abi. tabii dedim ki ya, akan sular durur. Yani hatta şöyle bir şey, değiştiriyorsanız kaşe maşe de istemiyorum dedim ya. Sonra bir hafta sonra haber geldi. Abi dinlemiş ve onay vermiş. Onun onayı üzerine benim sesimle filmin fragmanı yayınlandı. Müthiş. Bir de bir tane daha var. Aklıma geldi. O da Dünyalar Savaşı filminde Spielberg. Film başlamadan, daha doğrusu çekime başlamadan bir yıl önce o Orson Welles'in paragrafını bütün dillerde okutmuş. Japoncası, işte Çincesi, bilmem nesi, Arapçası dahil. Böyle gizli bir şekilde yaptık biz onu. Radyoda dönen bir şey oldu bir yıl öncesinde. Neyse, sonra Spielberg bütün dillerde dinlemiş ve teşekkür etmiş. Çok iyi okumuş diye. Türkçesini çok beğenmiş. Hiçbir şey anlamadı. Malaycasından bilmiyorum mesela yani. ne anladı? Ne anladı ben bilmiyorum. Ya yani. onların bir de vurguları falan Değil mi? garip ya. Ama hepsini dinliyorlar İyi işte. falan, herhalde ruhu hissetmeye çalışıyor. Herhalde o üçüncü obsesiflerden biri de Spielberg işte. Tabii onu biliyoruz ama takıntılı olduğunu. Tom Cruise mu oynuyordu o Dünyalar Savaşı'nda? Evet. Güzel bir filmdi. Hayır ama o batan filmlerden biri oldu. Öyle mi? Olmadı. Gişede mi yattı? Gişede yattı. Dublajcılık bir meslek mi? Bununla geçinilir mi? Tabii ki. Tabii. Yani tek geliri dublaj olan, yaşayan, bir sürü işte ne bileyim hayatını idame ettiren, bunun üzerine yatırımlar yapan insanlar var mı? Vardı. Hatta şöyle eski dublajcılardan hatırlıyorum ben. İşte eski kuşaktaki abilerin yanında ben onları görerek zaten, yani onlardan feyz alarak yetiştiğimi söyleyebilirim. Çünkü ben hep gözlem yapıyordum. Nasıl konuşulur, ne yapılır? Çünkü o zamanlar bir de teknoloji çok geri işte. Tabii. Demin de söz ettik ya, daha dijital Analogdayız yok. yani. Analog döneminde bir kere bugünün koşulları yok ki. Eğer o sahnede 20 kişi varsa 20 kişi birden aynı anda aynı mikrofonun çevresinde ve herkes birbirine değmeden o loop olan, yani yaklaşık bazen 1 dakika süren sahneyi baştan sona kesintisiz, efektler dahil bu arada. Korkmaz Çakar. O radyodaki abiydi. Orada bütün foliler, moliler hepsi yapılıyor. Müzik de aynı zamanda plaktan, banttan hepsi bir bütün olarak çıkıyordu ve eğer sondaki evet efendimi demezse abi tirat atmış, bir sayfa konuşmuş, her şey başa dönüyordu ve o dublajcı kovuluyordu. Çok zor şartlarda çalışıyorduk Hepsi biz. gidiyor mu? Çöpe mi gidiyor? Tabii ki yeniden almak zorundasın. Dediler ki bu bizim iyi dönemimiz. Eskiden biz bunu negatife alırdık. Negatif çöpe atıldığı için yapımcı delirirmiş. Kim yaktı bu filmi? Film yanıyor yani. Çünkü negatif. Dublaj hatasıyla. Dublaj hatasıyla negatif yanıyor. Negatif yandığı için Vay de be. o zaman daha bant yok. Negatifi yakan bir daha dublaja gelemezmiş zaten. Ne kadar Öylesine stresli bir ortamdı. Düşün. Ya 10 kişi birden tek mikrofon. Şimdi başrol konuşmacısı abi de kaplıyor tabii mikrofonu. Şöyle bir halde. sen Sen kenardan- onun kolunun altından mı gireceksin? Ne yapacaksın? O lafını söylemek zorundasın. Söylemedin mi yandın, kovuldun demektir. Böyle bir dönemden geçtik biz. O dönemdeki dublajcılar da yerli orijinal dublajın 2 katıydı. Çünkü şöyle bir şey var. Sadece ağız var. Pilot ses yok. Sen ağız okuyarak senkron yapmak zorundasın oyuncuya. Zor Bu iş. çok korkunç. Ben dudak okumayı öğrendim o yüzden. Dudak okumayı bilmezsen mümkün değil.
Çünkü bazı hızlı konuşuyor, bazı sallamış orada, sufleyi alamamış, kulağı uzamış. Her türlü şeylerle karşılaştık yani. Bütün oyuncuların façalarını biliyorduk biz orada. Doğru. Çünkü orada yuvarlamış adam. Onu sen yönetmen diyor ki düzgün konuşacak diyor. Hatta ben yıllar önce dublajı o yüzden bıraktım. Bir TRT dizisiydi. Yönetmen Dizi dublajını bıraktın. Uzun metraj film dublajını da bıraktım. Sadece reklam dublajı yapıyorum. Çünkü olmuyor abi. Bir kere iş ucuzladı. Bir tarafı o. Ama oyuncu olmayan oyuncuları konuştuğun zaman da karşına dehşet şeyler çıkıyor. İşte demin sözünü ettim ya, bu oduncuyu adam et gibisinden. Nasıl adam edeceksin? Bir keresinde bir mankenin oynadığı bir dizide yönetmen çok iddialı bir şekilde işte dedi ki benim oyuncularımı şöyle yönettim, hepsi güzel ama pilot ses yok o zaman yani. Her şey ağızda bir sessiz dünyanın içinde çekilmiş. Adam diyor ki bu lafı buraya yapıştıramıyorsun diyor. 2 saat uğraştım, ter döktüm. Diyorum ki bu oyuncu bu lafı söyle. Hayır, benim oyuncum söyledi diyor. Siz çıkın dedim bir çay kahve için. Gittim, monitörü açtırdım sesçiyle beraber. Ya şimdi bizi burada alamadım sufleyi bak. Sufleyi alamadım yani. Nasıl olsa dublajda idare ederler. Çat diye ben bu cümleyi yapıştırdım. Gel dedim yönetmene, gel. Bak dedim oyuncun ne söylemiş. Bir de küfür sallamış dedim arada. Onu da koydum. Dedim ki ben bu işi yapmıyorum arkadaşım. Oyuncu Doğruyu oynar. söylüyorsun bir de ikna edemiyorsun. İkna edemiyorsun. Ondan sonra niye başka bir ses gelip de başka bir kişinin üzerine yapışıyor? Ben buna da karşıyım. O da garip bir şey. Bu çok garip bir şey abi. Biz Tarık Akan'ın sesini yıllar sonra Beyoğlu'nun Arka Yakası filminde ya da Arka Sokaklı o filmde duyabildik. Çünkü Kamran Usluer konuşuyordu. O Davudi sesiyle. Ben onu öyle sesli bir aktör sanıyordum. Sesine ne olmuş dedim filmde. Kendi içine konuşan bir aktör görünce. Ama biz onu başından itibaren öyle tanısaydık hiç böyle bir şey aklımıza gelmeyecekti. Yaratılmak istenen imajla bağlantılı. İşte orada biraz her şey birbirine karışmış galiba. Bence oyuncu bir bütündür. Bak yıllar önce Amerika'da sessiz dönemden sesliye geçişte çok büyük olaylar yaşanıyor. Sessiz oyuncular konuşmayı bilmiyorlar. Ve bir tane uyanık orada dublaj yaptırıyor bunlara ve oyuncular sendikası mahkemeye veriyor. Mahkemeden çıkan karar şu: asla ve asla bir başkası konuşamaz, dublaj yapılamaz. Bu işi ikiye bölmektir gibisinden bir karar çıkıyor. Jüri oy birliğiyle dublajı yasaklıyor Amerika'da. Hala onun için Amerika'da çok özel bir Devam dublaj ediyor mu bu yapmak. durum? Bence devam ediyor. Çünkü her aktör kendini konuşur orada kalkıp da bir oyuncuya başkasını konuşturmazlar. Bir tek animasyonlarda tabii ki. O tabii ki orada da var. özel sesler isteniyor falan filan yani. Avatar oyuncular gelecek. Tabii bence geliyor artık ya. Yani böyle dijitalde yaratılmış. İşte çünkü bu influencer marketing diye bir kavram var. Seninle de sohbetini yapmıştık yayın öncesinde. Biz de ona dijital kanaat önderleri diyoruz. Bununla ilgili yeni bir şirket kurduk. Önümüzdeki yıllardaki bu kanaat önderleri, dijital kanaat önderleri pazarlamasındaki 5 trendten bir tanesi avatar influencerlar. Hatta Dizel markasının bir tane var. Bir karakteri var. Yani yaratılmış bir animatik karakter. Sosyal medyada account'u var, hesabı var. Post paylaşıyor. İnsanlar da bunu takip ediyorlar. Enteresan bir yere doğru gidiyor. Gidiyor tabii. Artık şey de çok kolay. Polar Express de zaten bunun ilk denemelerindendi. Değil mi? Doğru. Tom Hanks'in. Animasyonla yaratılmış bir şeyiydi, dünyasıydı filan. Geçmişte ölmüş oyuncuları oynatabilen bir takım teknolojiler var şu an. Aramızda olmayan insanları. Sesleri aynı biçimde. Bugün hatta ben bir kelime söylediğim zaman benden kelime türetip cümle kurdurabiliyorsun artık. Yapay çok kolay. zeka bunu da yapıyor. Tabii programlar şu anda hepsini izliyoruz yani. Bu şu anda emekleme döneminde. Evet. Hepsi bizi geçecek demek ki. O 10 zaman yıl, oyuncuya 20 yıl falan da sonra gerek kalmayacak. Çok acayip hikayeler gelebilir değil mi? Çok tabii. Zaten her şeyin formatı değişiyor. Şu anda
dijitale döndük. Yıllar önce Doğru. Kodak iddia ediyordu ki pelikülü hiçbir şey aşamayacak. En hassas odaklı şeyi ben kuracağım diye bir iddiası var. Evet, ilk batanlardan biri oldu. 96'da çürüdü o iddia. Şu anda artık dijital dünyanın içinde, hatta daha da içinde yaşamaya başlayacağız herhalde. Öyle görünüyor, evet. O Minority Report filan filmlerindeki tamam gibi yani. sanal bir dünya. Bizim yerimize de avatarları koyup. Gidiyor. Black Mirror diye bir dizi var. Evet. Netflix'te. İzliyor musun onu? Black Mirror'ın hepsini izlemedim. Şu an galiba 4. sezonda. Ondan bakmıştım, biliyorum. Enteresan bir dizi. Enteresan öngörü hikayeler var değil mi? Biraz da rahatsız edici. Rahatsız edici. Ben insanı. Dark'ı daha çok seviyorum. Dark'ı sevdin mi? Dark'ı çok sevdim. Ben de bu en son gürültü patırtı kopardıktan sonra işte yeni sezonu, işte iletişimi, osu busu derken izlemeye başladım. Fena değil, güzel. Şey yapmışlar yani, Almanlardan beklemediğim bir çalışma olmuş. En azından işte böyle bir animasyon üzerine kurmadan gerçek bir dünya üzerinden bir işte kasaba üzerinden o ilişkiyi kurması falan çok ilgimi çekti. Ben de ona benzer bir oyun yönetmiştim Devlet Tiyatrosu'nda, Cehennem diye. Şimdi de onun yine aynı yazarın başka bir oyununu yine sahneye taşıyacağım. Gerçek dünya ile sanal dünyanın birbirine geçtiği bir şeyi hem de tiyatro sahnesinde yapmaya çalışacağım. Tiyatrodan biraz bahsedelim. Tiyatroda bir öykü kurgulamak, yani dekor tasarım açısından da söylüyorum, oradaki oyunculuk açısından da söylüyorum. Zor mu? Yani kısıtlar var. Tabii ki. Atıyorum 50 metrekare yerin var. Tabii ki. Kaç metrekaredir ortalama bir sahne? Attım şimdi 50. Yani şöyle, sahneye göre değişir. Şu anda artık daha çok biz büyük sahnelerden vazgeçmek zorunda kaldık. Atatürk Kültür Merkezimiz yok. Yenisi yapılana kadar. Evet. İşte tekel sahnesinde sahne ağzı işte 8 metre, 9 metre, yani böyle bir alan içinde İleriye de oyunu kaçtır? kurmak. Eni 8, 9, 5 desem? 7-8 metrede olsa Tamam, fark etmez. 50-55, Yaklaşık o yani kadar. yaklaşık 60. O kadar, doğru. Bu kadar bir alanın içinde dünya yaratmak zorundasın. Tabii şimdi batıya baktığımız zaman teknoloji çok gelişti ve sinema teknolojisini özellikle dekor kurulumunda, dekor tasarımında ışıkla çözmeye başladılar ki çok büyüleyici bir şey gerçekten. Evet. İzlediğin zaman içine giriyorsun, bambaşka bir dünyanın içinde. Yani bizim eski usuldeki iki kalas bir heves yok artık. O olay kalktı ortadan. Ama biz o teknolojiye mümkün değil ulaşamıyoruz. Yok öyle bir şey. Yani bizim işte ne devlet tiyatrosu da ya da ödenekli şehir tiyatroları da işte belli bir kapasiteyle çalışıyoruz. Onun dışında dışarıdakilerin bir şey yapma şansı zaten yok. O yüzden ne yapıyorsun? İşte elindeki olanaklarla bir şeyleri kotarmaya çalışıyorsun. Tiyatronun zorluğu, sinemada sen oyuncunla 100 kere tekrar yapma durumunda kalabilirsin. Öyle bir şansın var. Burada her şey canlı. Ben de o yüzden hep daha minimal bir dünya kurmayı seviyorum. Çünkü neden? İnsanlar koptular. Yani kafede bile karşılıklı otururken cep telefonları üzerinden artık birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Oradaki iletişimi buradan kurmaya. Sosyal medyalarını like'liyorlar değil mi? Bu böyle bir karşılıklı oturup arkadaşını görüyorum, ben bakmadım birbirlerine, buradan bir şey yapıyorlar. O yüzden ben tiyatronun o canlı performansını çok seviyorum ve seyirciyle olan iletişimini artık küçülse bile salonlar, ben küçük salonları da tercih ediyorum. Çünkü büyüdükçe teknolojini büyütmek zorunda kalıyorsun. Küçültüp oradan seyirciyle birebir o sıcak iletişimin, o sinerjinin kurulmasından yanayım ki ben sinerjiden yanayım tiyatroda. çok yakın zamanda iki birbirine yakın olduğu düşünülen ama bambaşka olan kavram üzerine okumaya ve düşünmeye başladım. Bir tanesi content, yani içerik. Biz hep tabii işte bu dijitalin ortaya çıkmasıyla birlikte content is the king diye bir laf var. Yani nedir? İçerik kraldır. Yani senin sunduğun şeyin içi fasafisoysa, bir şey anlatmıyorsa, yenilikçi bir fikir ortaya koymuyorsa, bir işe yaramıyorsa, bir sorunu çözmüyorsa, benzersiz değilse bir işe yaramaz filan gibi bir yaklaşım. Dijitalde de çok seçenek olduğu için
İnsanları ancak bu yenilikçi, özgün içeriklerle ve doğru kişileri, herkesi de hedefleyerek değil, ancak öyle çekebilirsin falan diye böyle bir yaklaşım ki doğru. Buranın mantığı da bu işte. Burası nedir? Pazarlama konuşur, sanat konuşur, reklamcılık konuşur, iletişim konuşur filan falan. Yani yan sektörleri konuşur. Yani bizim gidip de işte binaların kalıp teknolojilerini konuşma gibi hevesimiz, heyecanımız da zaten yok, bilgimiz de yok. İkinci kavram kontekst, bağlam meselesi. Şimdi reklamcılık ya da iletişimcilik content'i çözdü. Daha doğrusu herkes content'i çözdü. Yani bugün 50.000 takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni dediğimiz arkadaşlarımız da çözdü ki 50.000 kişi onu takip ediyor. İşte ne bileyim herhangi bir bilgi seviyesine sahip başka insanlar da bunu çözdü. Fakat bu kontekst, bağlam hikayesini daha henüz evriltemediğimizi düşünüyorum. Esas meselenin de burada döndüğünü düşünüyorum. O yüzden tiyatronun, romanın bu bağlam yani bağlantı kurma becerisi meselesinde hayal gücünü tetikleme, bilgiyi işleme, aynı bilgiden yeni yaratımlar, üretimler ortaya koyma konusunda da çok gerekli, değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla? Buna yani yıllarını vermiş bir insan olarak hiç bu açıdan düşündün mü? Çok. Tabii Ve ki düşündüm. bu kavram hakkında nedir yani? Zaten şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi içerik üretme konusunda tiyatroda tabii ki o uzun yıllar içinde dünyadan söz ediyorum ama bizden söz etmiyorum. Çok şeyler yapıldı. Biz de zaten bugüne kadar hep öykünerek, onlara baka baka, onların başka yani biraz mış gibi yaptık aslında. Çünkü tiyatro bizim baktığında kültürel anlamda çok köklü bir geçmişe sahip değil. Biz işte orta oyunu oynamışız, meddahlarımız varmış, onlar çıkmışlar ortaya falan. Biraz söylence kültürü. Söylence tabii ki tamamen o masalsı, o uzak doğudan gelen ve bize de yansıyan ya da işte tamamen gölge oyunu üzerinde kurulu bir şeyimiz var. Ama bunlar çok güzel şeyler aslında. Tabii. Biz maalesef uzun yıllar küçümseyerek bunlara biraz böyle ya bunlar da neymiş hani köy seyirlik oyununda neymiş gibi bakarak hiç onun üzerine bir şey inşa etmek yerine taklit tarafını alıp Batı'yı alıp koyup önümüze biz Doğru. onun yemeğini yemeye İrlanda tiyatrosunu bize uyarladığımızda yaptık olamıyoruz. bunu yaptık yıllarca yaptık bunu. Tabii ki çok özel örnekleri dışarıda tutarak bunu söylüyorum ama benim utandığım şey şu oldu. Şimdi Peter Brook gidiyor işte ne yapıyor? Uzak Doğu'yla iletişim kurmaya çalışıyor. Şamanik durumu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kendi toplumunda olmayan bir şeyi harmanlayarak yepyeni bir yapı. Bertolt Brecht'in yaptığı aslında buydu. Yani Japon No tiyatrosunu ben yıllar önce gidip Bertolt Brecht'in oyunlarını izlediğim zaman Berner Ensemble'da şunu söyledim. Baba keşke o kadar uzağa gitmeseydi, Türkiye'ye gelseydi biz ona neler sunardık. Köy seyirliğinden tut, gölge oyunlarından tut, Karagöz'le Hacivat'ından tut, 1000 tane olayımız var. Ama biz hep böyle maalesef küçümseyerek baktık bu alana. Ben yıllar önce Çirkin diye bir oyun yönettim devlet tiyatrosunda. Mayenburg diye bir Şabühne'nin dramaturglarından biri yazmış. Nasıl modern, günümüzü eleştiren ve estetik olayını eleştiren, kapitalist sistemi eleştiren ama bir orta oyunu yazmış adam. Dedim ki ya biz ne kadar kompleksliyiz. Kendimizde olan malzemeyi bir Alman alıyor, sana sunuyor ve sen de o estetikte çıkarıyorsun sahneye, uygulamaya çalışıyorsun. Bizde var aslında bu malzeme. Biz işte şuradan kaybediyoruz galiba. Kopuk kopuk, eklektik ya bizde her şey. Oradan onu alıp buradan bunu böyle bir şeyin içinde bir şey sunuyoruz ama onun ne olduğunu, lezzetini de tam tadına varamıyoruz galiba. Hep eski lezzetleri aramamız da buradan kaynaklanıyor Olabilir. sanıyorum. Kaybettik çünkü. Dengeler ortada değil. Nereye varacağımız konusunda ben hep şeyi düşünüyorum. Bir şey yaparken diyorum ki ya ben bu toplumun içinde yetiştim. Tamam Batı'dan bir şeyler aldım. Aldım ama onu ben birebir getirip koyarsam onun kötü bir taklidi olurum. Evet.
o zaman bir işe yaramaz. İşte Çünkü çok özür dilerim. Yani rica Denizcilerin tabiriyle kerterizi kaybettik. değil mi? Kaybediyorsun. O zaman da şöyle bir şey oluyorsun. Yönünü bulamazsın işte kerterizi kaybettiğin zaman. Sen ne yöndesin abi? Ne taraftan bakıyorsun ve nasıl bakıyorsun? Bu çok önemli. Bu bütün sanat dallarında önemli ama tiyatroda şunun için önemli galiba. Çünkü bir roman yazarı oturup istediği biçimde tek başına özgürce romanını ortaya çıkartabilir. Ama biz kolektif bir sanattan bahsediyoruz. Bunun içinde işte dekor tasarımı var, ışık tasarımı var, sahne tasarımı var. Her şeyin komplike yapıldığı bir şeyden bahsediyoruz ve oyuncu... Işık var, ses var. Hepsi var, oyuncu üzerinden kuruyoruz bir de oyunu. Bir de öyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bugünün dünyasında baktığımız zaman Batı'da hep 1000 tane çeşit çeşit örneklerini gördük. Onlar da aramaya devam ediyorlar. Bir oyunu burada oynamaya kalktığı zaman aynı biçimde olamaz. Mümkün değil. Doğru. Çünkü bizim davranış biçimlerimiz çok farklı. Gestus dediğimiz olay çok farklı. Onunki çok farklı. Biz o olaya başka açıdan da yaklaşabiliriz. Tam tersini de uygulayabiliriz. Ama benim burada yapmaya çalıştığım hep şu oldu. Bizim oyuncumuzun formasyonu içinde değerlendirip, çünkü onu izleyecek seyirci bizim ülkemizdeki seyirci. Doğru. Ben bir yabancıya Onun hislerine konuşması lazım. mutlaka. Çünkü şöyle bir şey var. Genelde baktığımız zaman oyunculuk anlamında Batı'da daha çok düşünceye yönelik oyunculuk ön plandadır. Bizde de hep duyguya yönelik. Biz hep kalbimizden veririz ve gönlümüzden Akdenizliyiz be abi. böyle yaparız. Ama galiba en doğrusu ikisini birden çok doğru koordinasyon haline, koordineli bir şekilde çalıştırırsan bence mükemmel bir oyunculuğa erişmek çok da kolay olur diye düşünüyorum. Peki tiyatro sanatçılığı dublaja ne gibi bir fayda sağlıyor? Ya da reklam dünyasında bir katkısı var mı sence? Yok, demin söylediğimiz şeyi ben bir taraftan da içimden Ama modernize düşündüm. edilmiş olarak soruyorum. Bunu 60'lı yılların tiyatro sanatçılığı olarak İşte, lütfen evet, ele alma. evet. Bugün tiyatroya mesela Dot'u beğeniyor musun abi? Tabii ki beğeniyorum. İyi Tabii, işler yapıyorlar tabii ki. değil mi? Böyle birçok özel kurulmuş tiyatrolar var ve bunların ben çoğalmasından yanayım. Yani bu tür çalışmalar yapılmazsa, yani kimse elini o taşın altına ya da o ateşe sokmazsa bu iş olmayacak. Çünkü ben 42 yıldır devlet tiyatrosunda, bir kurum tiyatrosunda hem oyuncu hem yönetmen olarak çalışıyorum. Ama bizim yapımızın da artık farklılaşması, değişmesi gerekiyor. Evet. Ben o değişikliklerin peşinde koşan bir yönetmenim zaten. Kurumdaki oyunlarım da benim hep dışarıda, DOT'ta görebileceğin oyunları ben alıp devlet tiyatrosunda yönetmeye, seyirciyle buluşturmaya çalışıyorum. Peki aklıma güzel bir soru geldi. Neden dijitalize olamıyor tiyatro? Yani neden bir Puhu TV'de, Blue TV'de ya da Netflix'te tiyatro oyunu izlemiyoruz? Şimdi Netflix'te belgesel izliyoruz artık. Evet. Yani eskiden belgesel nispeten sıkıcı veya tematik kanalların Doğru, şeydi. doğru. Biraz dizimsi belgesel diye bir moda çıktı. Doğru. Evet. O canlandırmalı, dizivari belgeselleri insanlar daha kolay tüketiyorlar. Başka ne var? Stand-up var Netflix'in içinde. Çocuk kontentleri var, filmler var, diziler var falan filan. Neden bir tiyatro? Mesela Dogville'den bahsetmiyorum. O konuda ben biraz yaralıyım. Beni izleyemedim yani, kimse kusura bakmasın. Lars von Trier de kusura bakmasın. Tiyatromsu sinemadan bahsetmiyorum. Tiyatronun tiyatro olarak, yani o Ferhan Şensoy'un bir takım denemeleri vardı. Video kasetlerine çekilmiş oyunları vesaire. Ne düşünüyorsun bu konuda? Olur mu olmaz mı? Ben şöyle bunu yapan... Ya da çok özür dilerim, dijitali özel tiyatro yazılır mı? Hadi gel seninle bir tane yazılıma doğru gidiyorum şu an. Her şey olabilir. Bütün denemeler yapılmıştır. Yıllar önce BBC yapımı tiyatro oyunlarını çok izledim ben. Çünkü ulaşma şansımız olmadığı için o zaman en azından o kanal üzerinden en iyi yapımların bir televizyona uyarlanmış versiyonlarını izliyorduk. Nerede izliyordun? Banttan mı? Yani kasetten mi izliyordun? Tabii o zamanlar kaset döneminden söz ediyoruz. Hatta biz onun benzerini Pazartesi Hikayeleri diye TRT 2'de, o zamanın TRT 2'sinde Can Gürzap'ın yönetiminde biz birçok
tiyatro oyununu da sahneye, yani daha doğrusu televizyona uyarladık. Bunları yaptık. Daha sonrasında 2000'li yıllarda bir İspanyol grup Faust 2.0 sürüm 2.0 diye bir oyunu bütün dünyada oynarken aynı zamanda internet üzerinden, evet, Goethe'nin Faust'unu internet üzerinden yayınlamaya başlamışlardı. Bunlar hep böyle yeni yeni gelişim halindeki şeyler. Benim tiyatroma gelince tabii ki ben her türlü denemeden yanayım. Dijital dünyanın içinde de bir şeyler yapmak istiyorum. Ama benim için tiyatro gerçekten orada seyirciyle karşı karşıya kurulmuş bir diyalogtur. Onun için o sinerjinin orada oluşması gerekiyor diye söyledim. Çünkü çıkış yerini biliyoruz artık. Yani daha işte antik çağa gittiğimiz zaman Dionysos ayinlerinden çıktı bir ritüel sonuçta yani. Evet. O ritüeli kaybetmek istemiyorum ben. Her yere sokalım çıkaralım. Ona varım. Ama insani teması kaybetmek. Ben o temastan yanayım hala. Böyle seyirciyle karşılıklı oynamak benim idealim diyeyim ben sana. Yine de biraz deneme deneyelim yaparız. ya, düşünelim. Yaparız. Buradan da bütün sektöre de açalım fikirlerimizi. Mutlaka, çok da iyi olur tabii ki. Virtual reality ile, şimdi sesli düşünüyorum. Gözlüğümüzü takalım, tiyatro izleyelim ya. Fena mı olur? Hem ortama da gireriz. Olur, neden olmasın? Virtual reality biletleri satalım. Satalım. Yapalım abi, neden olmasın? Neden olmasın? Tabii ki. Peki Metin abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldin, şeref verdin. Çok mu konuştuk, ne yaptık? Yo, güzel bence. Gayet dozunda konuştuk. Zaten bizim sürelerimizi öyle, hani insanlar diyor ki kaç dakika yapıyorsunuz falan, bilmiyoruz diyorum yani. Sınır yok. Nereye yani, kadar giderse. olduğu kadarıyla yapıyoruz. Güzel gitti. Ben de şunu söyleyeyim o zaman. Son olarak bir cümle kurayım. Bu kanal gerçekten yeni tanıştım. Seninle değil tabii, seninle yıllardır tanışıyoruz. Çok da özel işler yaptık. Eyvah dedim, unuttun mu? Yok, çok özel işler yaptık. Özellikle belki o arada kaçırdığımız bir şey vardı. Onu da tamamlamak için söyleyeyim. Ben birçok sunum işleri yapmıştım ama taze fikir olarak sen karşıma çıktığında ilk kez biz çok farklı boyutta, yani boyut olarak da farklıydı. Ses olarak da, yani Süpermenlerden girip o gaz filmi dediğimiz filmlere başka anlamları seninle birlikte kattık. Onu da hatırladım şimdi. Onu da hatırlatmak istedim izleyenlerimize. Böyle bir süreçten geçtiğimize göre bence o yarım kaldı galiba. Onu da hemen tamamlayayım. Vaktimiz var. zaten Vaktimiz var. Dijitaldeyiz. Eskilerin, yani bugünkü dünyanın içinde nasıl dublaj olarak yer almaları gerekiyor. Evet. Şöyle, tiyatrocu konusunda nasıl bir şey yapabiliriz dedin. Tabii ki bugünkü şey daha sahi, daha samimi, insana daha yakın konumda duran oyunculuklardan bahsediyoruz. O abartılardan gerçek, falan evet, vazgeçtik. Ama şöyle bir şey var. Mutlaka ben eğitimin olmasından yanayım. Doğru. Yani eğitim olmadıktan sonra bu mutlaka usta-çırak ilişkisi vardır. Ama önce ben akademiden yanayım. Akademinin üzerine usta-çırak ilişkisi de konur, hepsi olur. Bunlar yapılmalı. Yani ben binanın çıkarım. Temeli akademi. İşte o olmadıktan sonra biz onun yerine hiçbir şey koyamıyoruz. Kazıp kazıp duruyoruz. Ve kazdığımız sürece de o çukura düşmeye devam ediyoruz. Oradan çıkmamız için akademi, onun üzerine her türlü deneyim, her türlü muhabbet, oturalım, tartışalım, geliştirelim. Dijital dünyanın içinde de kendi yerimizi bulmak için elimizden geleni yapalım. Hepsine varım. Evet, biraz daha gayret etmemiz lazım. Galiba ya. Biraz tembeliz, çalışmaya devam edelim. Dijitale biraz daha eklememiz lazım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Evet, RD Ekran'da bir sohbetin daha sonuna geldik. Değerli tiyatro sanatçısı, yönetmen, dublaj Metin Belgin'i ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.